Bir lutrakon olan Kapras, Kamasilve ağacının köklerinden ortaya çıktı. Yarı baygın şekilde tanrısı olan Hadum'un adını sayıklıyordu. Garip davranışları ve kıyafetleri nedeniyle Cenil ve Vedir elfleri hayatına son vermek için hazırlanırken, ormanın ruhları insan kılığına girmiş bu garip elften tanrıça Silvia'nın kokusunun yayıldığını, bu nedenle onu öldürmek yerine sürgün etmelerini söyledi. Kamasilva sakinleri ilk kez Kamasilve ağacının diğer tarafındaki Aduir'in farkına vardı. Sürgüne gönderilen Kapras, Valencia'ya ulaştı ve kısa sürede ünlü biri olarak tanınmaya başladı. Etrafında bir mürit tarikatı oluştu. Kendilerine Kapras tarafından Çağrı adı verildi. Kapras, bir gözlemevi aracılığıyla bir göktaşı tespit etti ve göktaşını inceledi. İçinde bir varlık yaşıyordu. Ona Kara Yıldız adını verdi. Nüfusu arttıkça kraliyet ailesi Kapras'ın eylemlerinden ve varlığından rahatsız olmaya başladı. Yasak simya teknikleri kullandığı gerekçesiyle Plaku'ya hapsedildi ve ölümle cezalandırıldı. Fakat Hadum'un bahşettiği ölümsüzlük nedeniyle defalarca kez yeniden dirildi. Çağrılar Kapras'ı Plaku'dan kurtardı ve onu batıdaki gizli bir mabede götürerek burada karanlıklar tanrısı Hadum'u çağırmak için bir ayin sunağı hazırladılar. Sunağı tamamlamadan önce Valencia'nın öncü birlikleri onları buldu ve Kapras batıya, krallığın sınırlarının ötesine kaçtı. ...130 ile 140 yılları arasında ölümsüz simyacı Kapras doğudan Balenos'a geldi ve Kral Noir'i ölümsüzlük bahşetme karşılığında efendisini yani Hadum'u çağırma planlarında kendisine yardımcı olmaya ikna etti. Kron saray muhafızlarının 1. kaptanı Weili Antonio Croxus, ölümsüzlüğü elde etmek için kendi ailesinin de dahil olduğu masum hayatları feda etme planından dolayı kralı uyardı. Kral onu idam ettirdi. Antonio Croxus'u idam eden 3. Bartali'nin muhafız kaptanı daha sonra sadakatini tam anlamıyla efendisine adadı. Daha iyi hizmet edebilmek için simyacı Kapras'ın yardımıyla bugün Bartali 3'ün Fantom Şövalyesi adıyla bildiğimiz doğaüstü bir varlığa dönüştü. Giat Regolish adında bir asker, batıdaki impleri ortadan kaldırmak için neredeyse imkansız bir göreve gönderildi ve başarılı oldu. Ancak kral Giat'ı bu başarısından dolayı ödüllendirmedi ve bunun yerine onu haksız yere vatana ihanetle suçladı. Giat masum olduğunu iddia etti ama kimse onun tarafında değildi. Tek suçu babasının daha önce devrilen grubun lideri olmasıydı. Eskiden sadık bir vasal olan Giat, kısa süre sonra içinde yaşadığı dünyadan tiksindi. Öfke, zihninin zayıfladığı ve kırıldığı noktaya kadar onu yıprattı. Ölümsüz simyacı Kapras'a suikast düzenlemeye çalıştığında, Kapras onu insan ve goblin formları arasında kalmış, tamamlanmamış bir varlık olan Giat'a dönüştürdü. O andan itibaren Giat hakkında kesin olan tek şey, insanlığa karşı duyduğu nefretti.
Kapras, Kron Kalesi'nde Kara Güneş ayinini başlatarak karanlıklar tanrısı Hadum'u dünyaya çağırmaya çalıştı. Ayin esnasında Hadum'un fısıltısı duyuldu. Kral, vahşet dolu bu karanlık sesten irkildi ve ayini yapmaktan vazgeçerek durdurulmasını emretti. Ritüeli durdurmak için bir asker tarafından fırlatılan mızrak, kara ayin küresine değdiği an bir patlama meydana geldi. Patlama oldukça şiddetliydi ve Kron Kalesi'ni yok ederek Kral Noir dahil bölgedeki herkesi öldürdü. Kapras tabii ki hayatta kaldı, sürünerek ayini tamamlamaya devam etmek için küreye yaklaşmaya çalıştı. Çevre karakollardan veya devriye ekiplerden olduğu tahmin edilen bir grup asker hızlıca patlamanın olduğu bölgeye intikal etmişti. Ayine devam etmek isteyen Kapras'ı durdurmak için bir asker mızrağını fırlattı. Mızrak Kapras'ın sırtına saplandı. Kapras denize düştü. Kron Krallığı da yok oldu. ...130 ile 140 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde Kızarka, Hegze Krallığından Belmorn ve cadı Hegze Maria tarafından çağrıldı. Şafak Şövalyeleri, Belmorn'un fethini durdurmak için farklı uluslardan oluşan bir koalisyon kurdu ve bu koalisyonun faaliyetlerini organize etme görevini üstlendi. Kızarka bölgeden uzaklaştırıldı. Ulu Kıta topraklarında Mediah'ın kurucu kralı olacak olan Barrett, Kızarka'yı karşıladı. Zor ve uzun bir savaşın ardından Barrett, Kızarka'yı yendi. Bu karşılaşma sırasında yolsuzluğun tanrısı Kızarka'nın döktüğü kan toprağı kirletti ve Ulu Kıta yaşam için uygun olmayan çorak bir araziye dönüştü. Barrett, çorak arazinin kuzeyinde kalan, toprağı daha verimli olan bölgede Mediah Krallığını kurdu. Hegze Krallığı yıkıldı ve son kralı olan karanlığın hükümdarı Belmorn yok edildi. Savaş ganimetleri arasında bulunan Belmorn'un ölümsüzlük özü ele geçirildi ve Serendia'nın batı sınırlarını koruyan gözetleme kulesinin altındaki kapalı labirente gömüldü ve mühürlenerek Şafak Şövalyelerinin bir birliği tarafından koruma altına alındı. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.